Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Evet, FED faiz kararı öncesi son yayınımız yarın akşam o saatlerde tekrar canlı yayında olacağız arkadaşlar. İlginiz olsun. Evet güzel kardeşlerim, keyifler nasıl? Umarım panik yoktur, panik yapmadınız, heyecan yapmadınız. Her şey yoluna girecektir arkadaşlar. Bugün bir short videosu paylaştım sizlerle. Bazıları güldü tabii ki. Hani dedik ya, işte Bitcoin'in buralara gelmesi için şunları gerçekleşmesi gerekir ki Bitcoin, hani diyorlar ya piyasada, sizin kafanız karışıyordu. Bu yüzden de onu paylaşmak istedim. Hani bazı analizciler, yorumcular Bitcoin efendim 100 bin lira olacak, Bitcoin 150 bin, Bitcoin 180 bin dolar olacak, Bitcoin 200 bin dolar olacak. Bunların olabilmesi için dedim kardeşlerim, bugün bir short video paylaştım. Evet, sizler de onu umarım ne yaptınız? Dinlediniz ya da izlediniz. Herhangi bir şekilde onu izleyen kardeşlerimiz mutlaka vardır arkadaşlar. Evet, ne olurdu? Peki nedir hocam bu Bitcoin'in 50 bin, 100 bin, 180 bin dalgası, 200 bin dalgası olması ihtimali var mı? Şimdi soran kardeşlerimiz var tabii ki. Arkadaşlar Bitcoin Mart 2021'e kadar 6 aylık bir ilerlemeden bu yana en uzun süre olan Nisan kazancını elde ettikten sonra üst üste 4. ay tırmanmaya hazırlandı. Ve bunu da başarıyor. Geçtiğimiz 10 yılda Bitcoin'de 4 aylık kazanç koşulları sonraki yıl boyunca ortalama %260'lık bir artışın habercisi olmuştu. Bu büyüklükte bir sıçrama en büyük dijital varlığı geçen yılın cezalandırıcı kripto rotasından 2023'te %80 toparlanmasının bir şekilde durduğunu ve bunu da 30 bin dolar seviyelerine kadar taşıdığı, bu bölgesine kadar taşıdığını gördük. 105 bin dolarlık rekor bir seviye çıkaracak mı bunu Bitcoin? Arkadaşlar buraya geleceğiz. Bitcoin canlanma sırasında bir bukalemun gibi anlatım kisvesini değiştirdi. Federal Rezerv eskisinden bahsedilen, bu daha önce 2007'den yani bahsedildi. Bu 2008'deki boyutundan çok daha fazla olan bir banka krizleri var. ABD bankacılık krizinden itibari para biriminde algılanan darbeye ve yeni belirteçlerin arzında planlı bir azalmaya kadar Bitcoin destek almış oldu güzel kardeşlerimiz. Evet, biliyorsunuz önümüzdeki yıl halving olayı var, yarıya indirme var. Gelecek yıl için bu Nisan ayında olacak. Son bankacılık sektör krizi, Bitcoin'in merkezi olmayan güvenilir ve kıt bir dijital varlık olarak temel kullanım durumunu yeniden kurulmasına yardımcı olduğu gözümüzden elbette kaçmıyor arkadaşlar. Evet, Bitcoin bildiğimiz altın, yani sarı metal olarak da bilinen altının değerinin, bakınız, altının değerinin %25'ine yaklaşırsa dedik, hani diyorlar ya Bitcoin efendim 100 bin dolar olacak, 180 bin dolar olacak. İşte sebebi bu. Yani altının %25'ine, o altının piyasa değerinin %25'ine yaklaşırsa Bitcoin fiyatı 150 bin doları taşıyabilir. Yani Bitcoin kendini 150 bin dolarlara taşıyabilir arkadaşlar. Diğer taraftan küresel tahvil piyasası değerinin %1'i Bitcoin'e doğru hareket ederse bu fiyat 180 bin doları bulabilir arkadaşlar. Hatta geçebilir de. Ama dediğimiz bu saydığımız iki faktör gerçekleşirse bunlar olacaktır. Aksi halde bu şekilde yolu devam edecektir. Bizim destek dirençlerimiz kısa vadede 34.500 şekliyle verdiğimiz hedefler ne yapacaktır? Yolunu bulacaktır arkadaşlar. Peki hocam, yani siz ne görüyorsunuz? Güzel kardeşlerim. Şimdi biliyorsunuz yarın FED toplantısı var. BitMEX'ten bir açıklama geldi. Evet. Türev borsası BitMEX kurucu ortağı ve kripto para yatırımcısı Arthur bugün Twitter hesabına yaptığı bir dizi paylaşımda
Fed'in faiz artışlarına ve ABD'deki mevcut bankacılık krizine değinerek kripto para piyasasına olası etkilerini değerlendirdi arkadaşlar. Tıpkı bizlerin daha önce söylediği gibi o da bugün o söylemleri paylaşmış oldu. Fed'in faiz artışlarına devam etmesi ve 0,25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi durumunda First Republic Banka ve benzeri şekilde başka yerel bankalarda da likidite sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini ve ABD'deki bu bankacılık krizine daha farklı bir boyuta ulaşacağına yönelik düşüncelerini tweette paylaşmıştı. Doğru. Çünkü Fed'in her yaptığı faiz artışında bir banka krizi haberi almamız olası durumda. Bu da tabii ki dijital varlıklarda yarayacaktır. Bitcoin'e yarayacaktır, altına yarayacaktır, gümüşe yarayacaktır. Ama daha ziyade faiz artırımları altına fazla yaramayabilir arkadaşlar. Yani bunu karıştırmayın. Bakınız, faiz artışları, altın faizi sevmez. Banka krizleri devam ederse ki dolayısıyla bunlar hep zincirli, birbirine bağlantılı. Faiz artırımı banka krizlerini getirecek. Banka krizleri işte altını, bitcoin'i, altcoin'leri ve gümüşü tetikleyecektir bunlar da yükselişi. Bizim beklentilerimiz genelde bu yönde olur arkadaşlar. Yarın olur ya bir sürpriz yapar. Pas geçerse bu da düşük bir ihtimal, %10-15 gibi bir ihtimal. %80-85 gibi 0,25 baz puan faiz bekleniyor. Bu bizim piyasamızın asıl etkiler değil mi? Yani şimdi o da var. Evet. Güzel kardeşler. Bu bizi etkiler mi? Küçük bir volatil hareket yaptırabilir. Ama bizim yolumuz yukarıya doğru. Ben geri çekileceğimizi düşünmüyorum güzel kardeşlerim. Evet. Bugün ABD'den birkaç veriler geldi. Onları paylaşmayacağım. Kripto paralar etkiledi mi? Haliyle tabii ki ufak tefek etkileri oluyor arkadaşlar. Ufak tefek etkileri oluyor. Videonun başında da anlattığım gibi Bitcoin'deki düşen trendin kırıldığını zaten daha önce söylemiştik. Bu trend kırıldı arkadaşlar demiştik. Grafiğe geldiğimizde onu da sizlerle paylaşıyor olacağız güzel kardeşlerim. Bitcoin borsası Coinbase'den bir listeleme haberi var. Yani SPA isimli altcoin'i listeliyor. O coin'e de bakarız arkadaşlar. Rally yaptı gibi bir şey bugün. Yükseliş devam eder mi? Ki zannetmiyorum, artık satışları yer. Elinde olanlar zaten kar realizasyonu yapmışlardır güzel kardeşlerim. Evet, ne yapıyoruz? Yayınımıza geçmeden bugün bizim yayınımıza kimler teşvik ettiler? Kimler geldiler arkadaşlar? İlk gelen kardeşlerimizden Eyüp Kesebir, Burak Gölkok, hoş geldiniz. Mehmet Özsunar, Hasan İlhan, Ergün Kol, Ersin Tutak, Lazio Yaşar, Sayın Milletvekili hoş geldiniz. Mine Bozkurt, Ahmet Kaptan, adaşım hoş geldin. Vatansever geç kalmış bugün. Geç yazıldınız. Ferhat Bey'e hoş geldiniz. Murat Gündoğdu kardeşim, siz de hoş geldiniz. Evet, Kara Kartal, Beşiktaş, sağ olun hocam, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Kemal Şen, sizler de hoş geldiniz. Ömer Güder, Mahmut Duboğlu, hoş geldiniz kardeşim. Sizler de hoş geldiniz. Barış Yeni Ocak, Çapanoğlu, sizler de hoş geldiniz. Stuttgart'a selamlar. Yunus Emre kardeşimiz, siz de hoş geldiniz. Evet, Atilla kardeşimiz, Mustafa Yücekaya, Adem Çemrek kaptanımız da geldi. Evet, yelkenler fora diyelim değil mi? Senayi Özer kardeşimiz, siz de hoş geldiniz. Murat Gündoğdu, hoş geldiniz demiştik. Hakan Ergen kardeşimiz, siz de hoş geldiniz. Güzel kardeşim, Ocean ve Agix'e bakar mıyız demiş. Tabii ki bakacağız. Nereye? Yapay zeka coinlerine bakmaya başladığımızda Feçali, GRT, Ocean protokol, Agix, RND, Render, yani Jasmy, bunları bir sırayla dizeriz oradan aşağıya. Tabii ki Metaverse'ler de var bu akşam. Ax, Gala, Sand, Mana, Engine, oraları da dizeceğiz. Oralarda var arkadaşlar. Onun için onları, elinde olanları yazmasına gerek yok. Onları zaten yapacağız. Ayrıca Doge Shiba zaten var. Dogelon Mars var. Oralara da değineceğiz arkadaşlar. Bu akşam biraz bir buçuk saat arası bir yayınımız olacaktır.
Yorulduğumuz yerde bırakırız. Evet, Serkan Özel, hoş geldiniz kardeşim. Ufuk kardeşimizden kanalımıza bağış geldi. Hasan Ürlü kardeşimizden 10 dolar 10 euro geldi. Yine bakıyoruz. Mine Bozkurt kardeşimizden kanalımıza yine bağış geldi 22 TL. Teşekkür ediyoruz. Bağış yapan kardeşlerimize çok teşekkürler. Kesenize bereket. Kanala verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ederiz güzel kardeşlerimiz. Gerçi şu anda burada katıl butonuyla yayın olanların bütün kardeşlerimiz kanala destek veriyor. Yani kendi bütçeleri doğrultusunda desteklerini esirgemiyorlar. Kendilerine minnettarız arkadaşlar. Evet, Necati Kaygılı kardeşim, siz de hoş geldiniz. Ergün Kol, Yusuf Kılıç, bakıyoruz Hasan İlhan. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Şimdi isteklerimiz var. Ama öncelikli olarak biz ne yapıyoruz? Bitcoin, altcoin analizine geçiyoruz arkadaşlar. Grafiğimizde açalım. Grafiğimizde açalım. Bizlere de ne bekliyor? Değil mi? Grafiklerde bizleri ne bekliyor? Öncelikle onu görelim arkadaşlar. Evet, ekranlarımıza grafiğimizi açtık. Şimdi güzel kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz panik havasında. Yani hocam efendim bu coin niye gitmiyor? Bu coin'de hacim yok. Hacimsiz olan coinlerin bazen uçtuğundan haberiniz yok herhalde güzel kardeşler. Hacimsiz olarak yükselen coinleri hiç mi görmediniz? Evet. Hacimi olan coinler yerinde saymıyor mu ya da düşüş yaşamıyor mu? Bu aceleniz ne ya? Tabakhaneye şey mi yetiştireceksiniz kardeşim? Yatırımcı sabretmeli. Bakın borsa yatırımcıları ne çekiyor? Ne çekiyor hocam? Buyurun kardeşlerim, ekranı hep beraber görelim. Bakınız. Nereye bakalım? Çimento hisseleri. Konumuz değil, özür, vaktinizi alacağım. Komple kırmızı. %4, 5, 6, 7 kırmızıda. Dün uyardım sizleri borsa hakkında değil mi? Evet. Demir çelik hisseleri komple kırmızıda. Gördüğünüz gibi ekranın sağ tarafında. Bana göre, size göre sol tarafı olabilir. %5, %6, %7. Efendim, borsada yatırım olanlar için söylüyorum. Enerji ve elektrik hisseleri %4 ile %7 arası kıpkırmızı piyasa. Efendim, gıda hisseleri. Buyurun, yeşil diye bir şey yok. 6, 5, 4 yüzdelik olarak geri çekilmiş durumda. Gayrimenkuller. Buyurun arkadaşlar, kıpkırmızı. 5, 6, 7 hepsi geri çekiliyor. Dün canlı yayında sizlerde bunlardan bahsettik. Borsadan bir şey beklemiyoruz bu arada dedik. Borsada satışlar derinleşebilir. Şimdi peki küresel piyasalarda ne oldu? Arkadaşlar, şimdi küresel piyasalar kıpkırmızı. Bakınız, Bitcoin ve kripto paraların artık küresel piyasalarla olan korelasyonu kırıldı arkadaşlar. Şimdi Bitcoin altınla bir korelasyon içine girdi. Evet, altınla yakında onu da terk edebilir ama şu anda altınla Bitcoin doğru orantıda hareket ediyor. Küresel piyasalarla olan ilişkiyi kırdı. Yani ben de sizden uğraşamam. Sizin ne zaman nereye gideceğiniz belli değil. Öyleyse ben yolumu bulurum arkadaş dedi. Ben kendi yoluma kendim giderim. Siz ne yaparsanız yapın. Ne haliniz varsa görün dedi. Döndü Bitcoin kendi yörüngesini çizdi. Ve an itibariyle total 2'ye baktığımızda %1.21'lik bir para girişinin olduğunu ve 593 milyar dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Dominans 48, 30, 36, 35. Dominans bir düşen trend içinde anlık olarak yarım puanlık bir yeşilde olsa da kırmızıya geçmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bakınız, FED faiz kararı öncesi yükselişler ve geri çekilmeler olacaktır. Volatil hareketler olur. Yani bir bakarsınız %20-30 yapmış bir coin, şöyle 5 dakika sonra bakarsınız %5'e düşmüştür. Yani bu tür hareketlilikler oluşabilir. Burada kararı kendiniz vereceksiniz. Ha, bütün coinler mi? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Bazı coinler bu hareketi yapabilir arkadaşlar. Evet, dominans yeşilde kaldığı sürece, Bitcoin de yeşilde tabii ki, o zaman altcoinlerin büyük bir yükselişini frenleyebilir. Bazı altcoinler tabii ki bu arada rally'e geçebilir arkadaşlar. Yatırımı fazla çeken coinler birazcık kafasını kaldırıp yukarıya doğru momentum sergileyebilirler. Peki hocam, Bitcoin'de durum ne arkadaşlar? Bitcoin, bakınız arkadaşlar, şu anda
28.700 dolar seviyelerinde ve %2.25'lik bir yükselişi var. Bugün nereye kadar? 28.880'lere kadar geldi. Fazla değil, az önce yani. Şöyle 5 dakika önce falan buraları gördük. Peki hocam, Bitcoin ne oluyor Bitcoin'e? Yani gidecek mi? Kalacak mı? Efendim, ne kadar etkileneceğiz piyasalarda, değil mi? Güzel kardeşlerim, Bitcoin'de bizim beklentimiz tabii ki momentum yukarıdadır. Trend kırıldı dedik. Biliyorsunuz ki lider kripto para birimi Bitcoin her ne kadar Mayıs ayının fazlasıyla kötü başlamış olsa da bugün tekrardan yükseliş trendine başladı. Düşen trend kırıldı. Şu an itibariyle BTC'de yükselişin %2'nin 2.24'ün üzerinde, hatta bu ara bugün bir ara 2.5'a kadar geldiğini görüyoruz. İlerleyen saatlerde, ilerleyen süreçte bu durum değişebilir güzel kardeşlerim. Evet, bu durum değişebilir. Bitcoin'in sert düşüşünün ardından minor grafik üzerinde düşen trendin kırılmaya başladığını gördük. Daha önce gördük bunu. Nerede gördük hocam? Şöyle günlük bazda ele alırsak bakınız, düşen trendi şöyle şurada bir düşen trend vardı, kırıldı. Peki haftalık bazda ne yaptı? Haftalık bazda burada gördüğünüz, daha önce size dedik ki güzel kardeşlerim, buradan aşağıya gelen bir düşen trendimiz var. Düşen trend kırıldı. Artık yönümüz yukarıya, bunu defalarca söyledik. Bu düşen trendi kırdığında Bitcoin ne kadardı? Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırladınız mı? 16.700'dü. İşte bundan sonra biz dedik ilk hedefimiz 21.500, 25.000 dolar, 27.400 ve 34.500 dolar dedik. Tıkır tıkır geldik mi arkadaşlar? 32.000 liraya yakın iğne attık mı? Hedefler 12'den geldi mi? Geldi. O zamanlar dediler ki ya hoca rüya görüyor, rüyadan uyansın. Kim rüya görmüş? Güzel kardeşlerim, rüyayı kim görmüş? İşte ispat ortada. Şimdi de nereye gideceğiz arkadaşlar? Yükselen bir kanal çizdik. Dedi ki Bitcoin bu kanalın içinde hareket ediyor. 30 bin lira doğru göz kırptı tekrar. Şu anda onu görüyorum. Evet, 30 bin dolarlara doğru göz kırptığını görüyorum. Peki hocam, şöyle bir 15 dakikalık grafiğini bize açar mısın Bitcoin? Bakınız, 15 dakikalık grafiğinde hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün üzerine attı kendini. Bugün yaklaşık nerelere kadar geldik? Arkadaşlar, evet 2 Mayıs. Yaklaşık 28 bin seviyelerine de kadar bir geri çekilme, 28.200'lere kadar bir geri çekilme yaşadık. Bizim için önemli olan neresi biliyor musunuz? 28.400, 28.500. Bu band aralığının üzerinde kalması lazım. Geçmesi sorun değil, geçiyor zaten. Bunu kaç kez denedi değil mi? Yani buraları kırması lazım ve buranın üzerinde birkaç gün oyalanması lazım ki hedefine doğru ilerlesin, 34.500'lere doğru. İlk göz kırptığı yer 30 bin dolar seviyedir. Hele 29 bin üzerine atar da kendini oralarda oyalanmaya başlarsa böyle bir gece ansızın nerelere gideceğini kimse kestiremez arkadaşlar. Evet, nereye gidiyor 15 dakikalıkta Bitcoin hocam? İşte buraya gidiyor arkadaşlar. Belki yayın bitene kadar gidecek. Bakınız, şurası. Koyuyoruz okumuzu. Güzel kardeşlerim, 29.130. Evet, 29.130. 15 dakikalık grafikte bu görünüyor. Ama bizim gibi, yani bizim dediğimiz gibi her ne kadar buralar test edilse de önemli olan 24 nereden çıktı? 28.400 doların üzerinde birkaç gün oyalanmamız lazım. Bu 29 olur, bu 30 olur. Yani buralarda oyalanması lazım. Yarın bir volatil hareket yaşayabiliriz. Öncesi sonrası. Biliyorsunuz önemli olan FED faiz kararının açıklaması değil, ondan sonra biliyorsunuz gazetecilerin soruları olacak, açıklamalarda bulunacak, sorulara cevap verecek. Orada şahin tutum sergilememesi önemli. Gerçi bizi etkiler mi? Etkilese ne olacak? Ben daha Bitcoin'in 16 bin doları göreceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Benim görüşüm. Herkesin görüşüne saygı duyarım. Oraları düşünenler artık hayal kurmaktan vazgeçsinler. O iş bitti. O devran geçti.
Evet, o sayfa kapandı. Biz önümüze bakıyoruz arkadaşlar. Kripto paralarda büyük yükselişler kapıda. Bunu defalarca söyledim. Bu bir günde olmaz. Bu bir haftada olmaz. Bu bir ayda olmaz. Kademe kademe olur. Az önce piyasaları size gösterdim. Yani borsalar kan ağlıyor dedim. Bizim piyasamız tek yeşilde olan bizim piyasamız ya. Evet. Nereye gidersen git. Tahvil piyasasına git. Borsalara git. Hisse senetlerine git. Küresel piyasalara git. Az önce baktınız. Nasdaq, Dow Jones, S&P alayı kırmızıda. Kan kırmızı. Demek ki ABD'den gelen bu banka krizleri bizi uçuracak arkadaşlar. Yöneliş buraya. Dediğim gibi yönümüz yukarı. Evet, Bitcoin'de beklentilerimizi saydık arkadaşlar. Yani yönümüz yukarı. 30 bine göz kırptı. Dediğimiz gibi 28.400, 28.500'ün üzerinde kalması durumunda Bitcoin'de bizim hedefimiz belli zaten. Ethereum. Ne yapıyor Ethereum? 1870. Evet, bugün 1824'e kadar bir çekti. Şu anda oralarda. Yönümüz nereye? Günlük bazda bakacak olursak. Ethereum. Bakınız EMA 50'yi kırdı. Günlük bazda kırdık bugün. Önce kaybetmişti destek olarak, sonra direnç olarak kırdı burayı. Şimdi bizim beklentimiz haftalık bazda neresi olacaktır? Güzel kardeşlerim, velev ki buradan dönersek, daha önce test ettiği 2150 dolar seviyelerine doğru bir momentum görüyorum. Ama buradan yukarı doğru momentumu 2500 ile 3500 dolar bandı aralıdır. Buradan yukarıya doğru gelecek momentum bizlere bu seviyeleri gösterebilir güzel kardeşlerim. Evet, şöyle bir yayınımızı kontrol hala yapalım arkadaşlar. Bu arada 345 kardeşimiz an itibariyle bizlerle birlikte, 122'de like'ımız olmuş durumda. Peki, buraya kadar tamam. Oğuz kardeşimiz katıl butonuyla üye oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Kripto Coin Çarşısı ailesine. Mine Bozkurt 22 TL bağışta bulundu. Omega'ya bakar mısınız demiş. Evet, şimdi önce bağış yapan kardeşlerimizin isteklerine bir yer verelim. Omega Network. Evet, onun notunu aldık. Hasan Uğurlu kardeşimiz isteğini henüz yazmamış. Ufuk kardeşimiz Launch Fed Luna Bitay. Coin'e bakar mıyız demiş. Launch Fed Luna ve Bitay. Launchpad, Luna ve Bitay. Bu arada Hakan Alen'e bağış yaptı kanalımıza. Hocam PivXBTC paritesine bakar mıyız? Evet, ona da bakarız. Bu ara ben Hasan Urlu kardeşimizin isteğini görmek istiyorum. Şöyle yukarıda var mı bizde isteği olan? Henüz bir şey yazmadığını görüyorum. Yukarılara geri yazıp yazmadığına bakayım arkadaşlar. Hasan Urlu. Ben notumu alayım güzel kardeşimin. İlerleyen dakikalarda unuttuysa coin adını yazabilir tekrar. Evet. Ferhat Bey, Emice diyor BTC'de OBO var. Sizce çalışır mı? OBO çalışırsa biraz rizik olur. TOBO güzel olur biliyorsunuz. Ters omuz baş formasyonu güzel olur. OBO çalışırsa geri çekilir tabii ki. Evet. Şimdi geçelim kardeşlerimizin isteği olan coinlere güzel kardeşlerim. Şöyle geldik. Buradan Omega vardı değil mi? Buralarda bir yerde bizim Omega Network. Şöyle, pardon. Omega. Hay maşallah. Haftalık bazda her ne kadar destek seviyesini test etmiş olsa da %10 an itibariyle yukarıda ve 1 dolar 12 centlerdeyiz. Omega Network.
Ben günlük bakmak istiyorum arkadaşlar. Günlük bazda bir düşen trendin kırıldığını söylememiz mümkündür. Nasıl mümkün hocam? Şu tepeyi birleştirdiğimizde aşağıya bir trend çizgimizin şu desteğimizi de arkadaşlar uzatırsak şöyle bu trend çizgimizin birleştiği nokta. Ne gördük arkadaşlar? Bir alçalan üçgen. Değil mi? Burada bir alçalan üçgen var. Neydi bu alçalan üçgen formasyonu arkadaşlar? Alçalan üçgen formasyonu kırıldığı yöne doğru hareket eder. Neresi kırılmış? Yukarı yönlü. O zaman bizi bu derinlik bekler mi? Bekler hocam. Şu derinlik bizi burada bekliyor arkadaşlar. Neresi güzel kardeşlerim? 1 dolar 66 sente doğru bir yolculuk var. Lakin onun haricinde, ondan önce kırması gereken MA200'de 1.39'da bir direnç var. Ardından MA50'de 1.5 dolarda direnç var. Bu iki direnci atarsa kendini daha da yukarılara taşıyabilir güzel kardeşim. Omega Network. Omega'da durum bu güzel kardeşlerim. Hocam rahat diyor, rahat coin %53 yaptı, uçuyor. Evet, rahatta bugün bir rally vardı arkadaşlar. Komado, rahat bunlar gidiyor. Yani dedim ya videonun başında da. Yani bazı yatırımcı çeken coinler artık balina mı yükseltiyor, pump yaptırıyor. Onları bize karanlık şu anda. Evet. Şimdi Launch bakıyoruz arkadaşlar. Launch yine isteklerinizden. %1.21 an itibariyle yukarıdayız. Launch'ta. Peki düşen trend kırıldı mı? Günlük bazda henüz kırılmadı. 4 saatlikte kırıldı yalnız. Bakınız. 4 saatlikte Launch'un düşen trendi kırdığını söyleyebiliriz. Bizi bekleyen neresi var? Şurada simetrik direnci var arkadaşlar. Şu beyaz çizgiyle çizdiğimiz. Altta desteğimiz, hocam desteğimiz burası arkadaşlar. Desteğimiz burası. Bu derinlik gelebilir. Bakınız, Launch için bu derinliği sayabiliriz. Tam şu kırılıma koyarsak yukarıda direncimiz olan yani 11.31'ler görülüyor. Şu anda 10.60'larda 11.31'ler Launch'ta görülüyor. Peki Luna'da ne görüyoruz? Pardon özür. Evet 4 saatlikte Luna'da da bir düşen trendin kırıldığını söylememiz mümkündür. Şöyle bakalım. Evet burada da bir trend kırılmış durumda. Bunun da arkadaşlar desteği burasıdır. Bizi bekleyen derinlik yine simetri olan yukarıda 1.31'ler görünüyor. Şu anda 1.23 seviyelerinde yarım puana yakında yeşilde olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir de ne vardı? BYT vardı değil mi kardeşimizin? BYT. BYT. OKEX'ten bakacağım ben buna. Yok o değilmiş o. O değil arkadaşlar. Şöyle aşağılarda var mı? Evet. BTM olarak geçiyor. BYT. Bunun diğer ismi neydi güzel kardeşim? Şöyle bir bakayım da. Bitay. Bitay olarak yazalım bakalım. Bitay, Bitay, Bitay. Bitay. Onu şeyden vermiyor arkadaşlar. BT'ye bakalım tekrar. Evet. Buradan bakacağız yine. BT'ye. Evet. Şu anda 0.011 dolar seviyelerinde ve %4'e yakında bir yukarı yönlü momentum olduğunu görüyoruz. Fakat güzel bir formasyonu var arkadaşlar. Daha önce bir ok çekmişiz. Kulaklarına kadar çalışmış burada. Bakınız. Oku 29 Nisan'da çekmişiz. Ve bugün hedefine ulaşmış. Bugün hedefine ulaşmış. Şimdi birazcık geri çekilmesi var ama güne yükselişi yapıyor arkadaşlar.
şöyle bir güne yükseliş yapan bir kanal yapmış kendine. Yani şu kanalın içinde hareket ediyor. Bu kanalın içinde kaldığı sürece de yukarıda direnci 12'ler, 12,5'lar görülüyor. Şu an 11 seviyelerinde. Yani yön düzelte düzelte basamak basamak gidiyor arkadaşlar. Geri çekilip devam, geri çekilip devam. Evet, bu şekilde yoluna devam ediyor. Diğer grafiğimiz. Evet. Buralarda arkadaşlar. Evet, burada da varmış zaten. Yazmamıza gerek yokmuş ama baktık. Peki hocam. PXBTC bakalım. 4 saatliğinde güzel bir fırlama yaptı. Nereye kadar atmış? 11.25'e kadar gitmiş. Şu an 92'lere kadar geri çekilmiş durumda. %2'lik bir kırmızıya sahip. Desteğimiz burası. Desteğimizden uzak. Lakin yukarıdan aşağıya gelen düşen trendi kırmıştı ve devamına gitti ama tekrar onun düzeltmesini yapıyor. Düşen trendinde tekrar içine aldı kendini. Geri çekilmesi durumunda 90'a kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Yukarıda direnci 97 var arkadaşlar. Yalnız kırdığında 97'nin üzerinde kalması lazım ki tekrar nerelere doğru 11-12'lere doğru bir momentum sergilesin 4 saatlikte. Günlükte var mı bir formasyonu bakalım. Günlükte devam ediyor, düşen trend kırıldı. Günlükte beklenti 18,5. Ama bu bir günde değil tabii ki. Bu bir günde olmaz güzel kardeşim. Bunu ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Biraz daha zamana yayacağız bunu. Onun için günlük dediğimiz yerde her mumun bir gün sürdüğünü unutmamak gerekir. Bar mumun. Evet. Avukat Süleyman kardeşimizin maskı vardı tabii ki. O da biraz sonra o serilere başlayacağız arkadaşlar. Evet. Hasan Uğurlu kardeşimizden istek gelmiş mi? Şöyle bir bakalım. Herhalde şimdilik yok. Galiba analiz yapacağımız coinlerin içinde olabilir. Bu arada şuraya bir stereo alalım arkadaşlar. Yani XLM alalım. XLM. Bakalım aşağıda. XLM. Bizde nereden neyi veriyor değil mi? XLM. Binance'ten bakalım. Evet, Binance'ten bulduk burada. XLM'de arkadaşlar küçük bir yeşillik var. Yani bunların Ripple'la birlikte hareket ettiğini biliyorsunuz. 0093'lerde. Evet. Daha önce şuradaki oklarımız hedefine geldi. Burada ayrı bir formasyon çiziyor kendine. Desteği arkadaşlar, desteğimiz şurası. Yani 89 desteği var. Direncimiz 0.10. Bu iki band aralığından kendini kurtarması lazım. Hele ki şurada 0.10'daki EMA 50'yi kırarsa yoluna devam eder. Aksi halde bu şekilde yatay bekleyebilir. Evet, Coinbase'in listeleme haberi üzerine SEPA'da bir fırlama olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane yeşil mumu dikmiş. EMA 50'yi de kırmış durumda bakınız. %53 rally'den itibariyle 0014 dolar seviyelerindeyiz. Evet, 0014 dolar seviyelerindeyiz. Buradan yukarı yönlü momentum gelir mi? Tabii ki. Yani 44'e kadar gidebilir bu. Çünkü orada bir direnç var. Evet. Ama bu bir anda gider mi onu bir şey diyemem. Fakat burada 44'e kadar bir direnci olduğunu görüyorum. Bu haftalık grafiktir. Bir anda gitmeyebilir. Düzeltmelerle yoluna devam edecektir. Bu arada HG 220 TL bağışta bulundu kanalımıza. Teşekkür ediyoruz. İsteğini göremedim güzel kardeşimizin. İsteği varsa da yazar oraya. Derhal ne yaparız? Analiz ve yorumuna bakarız güzel kardeşimin. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Tekrar 22 TL bir bağışta daha bulundu güzel kardeşimiz HG. Ama dediğim gibi henüz isteği gelmedi. Varsa isteği derhal
Güzel kardeşlerim, bağış yaparken o altta bulunan yere isteğinizi yazarsanız, hangi coin elinizde var ya da hangi coin'i analiz etmemi isterseniz oraya lütfen o coin'lerin ismini yazın ki ben de rahat yine hemen o renkli güzel renklerin altında hemen göreyim. Direkt gözüme çarpar o. Bazen arayıp da bulamıyoruz. Bunun için de özür. Evet, yine arada kontrol edeceğim kardeşlerim. Ben şimdi dönüyorum listemize. Evet, Musk demişti güzel kardeşimiz. Arkadaşlar Musk, bakınız destekten döndü geri. Burada dedik Musk için, hatırlıyorsunuz değil mi dün? Simetrik üçgen formasyonu var. Bu formasyon çalışır arkadaşlar. Eğer bu formasyonda üst direnç, düşen trend bölümündeki üst direnç kırılırsa büyük bir derinlik karşımıza çıkıyor. Bu da bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Yaklaşık 9 dolara yaklaştırıyor. Bizi bu 9 dolara kadar götürebilir arkadaşlar. Evet. Bu arada HG katıl butonuyla kanalımıza üye de oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Crypto Coin Charts ailesine hoş geldiniz kardeşim diyorum. Evet. Musk şu anda %2.58'lik bir yükselişte ve 4,5 dolar. Nereye gideceğiz? 9 dolara gideceğiz ya. Kaç yükseliş? %100 arkadaşlar. Ha, bu bir günde olmayacaktır bakınız. Daha önce Musk için verdiğimiz tüm hedefler ne yaptı? Yerli yerinde geldi. Şimdi de gelecektir. Var mı sıkıntı? Yok. Bana göre hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi ilk direncimiz 4.70. Başarırsa 5.30. Bakınız basamak basamak sayıyorum. Başarırsa 5.30. Burada EMA 50 günlük ortalama var. RSI geliyor arkadaşlar. Nereye kadar gerilemiştik RSI'de? 36'lara. Şu an nerede RSI? 40'ın üzerinde, 41'lere geldi. RSI 50'ye geldiğinde ve üzerine geldiğinde bunu siz 7,5, 8, 9 dolar seviyelerinde görürsünüz. Evet. Oralara doğru bir momentum sergileyebilir Musk. Peki çilizciler? Ya hocam çiliz şöyledir böyledir. %2 düşüşteydi bugün, doğru. Ama şu anda da 0.16 kırmızıda. %0.16. Sabır kardeşim, sabır. Çilizin vakti biraz daha olabilir ama bir gece yakalarsa size en azından elinizde olur. Efendim öbürleri gidiyor. Giden yok arkadaşlar. Giden yok. Bir iki pamplanan coinler var. Bunlara aldanmayın. Bunların peşine koşmayın. Elinizdekileri kaptırıp uçanın kaçanın peşine gitmeyin. Sıra sizinkilere de gelecektir. Oturun oturduğunuz yerde veya. Oturun. Ne diyoruz güzel kardeşlerim? Hareket halindeki trenden ne inilir ne de o trene binilir. Oturacaksın, yaslanacaksın arkana. Piyasayı izleyeceksin. Evet. Hangi yorum ve analizi takip ediyorsan onu takip edeceksin. Uyumadı mı sana? Uyanı takip edeceksin. Güzel kardeşim, illa beni takip edin demiyorum. Bak ne güzel konuşuyorum değil mi? Her doktor, her hastaya iyi gelmez. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. RND'ye geçtiğimizde, yapay zekaya geçtiğimizde bakacağım. INC Coin. Evet. INC Coin, güzel kardeşlerim, 7.40'lara kadar bir iğne attı. 7,5 dolarlara kadar. Buralar INC Coin'de alım fırsatlarıydı. Şimdi bakınız, INC Coin bir alım fırsatı verdi. INC 10 dolara doğru gidiyor. Şu an 8 dolardayız bakınız. Eğer 8 doları tekrar geri kırmaz ise 8.20, 8.30'a başlarsa bu 10 dolar yolcusudur. Bakınız önceki oklarımız böyle ne yaptı? 12'den hatta kardeşimiz yazmıştı. Hocam ne 12'si ya? 36'dan vurdu okların demişti. Vuracaktır illaki. Evet, Lazu Yaşar Sayın Milletvekili, paran varsa ekle, paran yoksa bekle be ya demiş. Eyvallah güzel kardeşim. Sayın Milletvekilim teşekkürler. Yani evet, Clear Network. Tamam, Clear Network'te de bakınız destek kayboldu ama bu kanalın içine girdiği anda şu an 0022'lerde tam böyle lokum gibi alım fırsatı vermiş. 20'lere çekilirse ne olur? Ne olacak canım? Yani 2 puan kaybetmiş olursun ya. Atlan deve yok ya bu işin ucunda. Ölüm yok ya. Abi yani
yukarı yapacağı hareketi kaçırmamış olursun. Tabii ki yatırım yapın demiyorum arkadaşlar. Yani böyle pozisyonlarda elinizdeki coinlerde değerlendirmenizde yarar olacağını söylüyorum. Beklentim var mı hocam? Beklentim var tabii ki, olmaz mı? Clear Network'te. Yukarıda direncim var benim 35. Şu an 22'deyiz. Peki Emre Samet kardeşim 21 TL 22 TL bağış yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Eyvallah kardeşim. Iris. Şimdi Iris yatırımcıları. Güzel kardeşlerim, bunaldı. Tamam, bunaldı. Bir ay yerinde saydı. Prim yapmadı değil mi? 0,25 ile 35 bandı aralığında bunun gidişatı. 26 desteğini kaybetmiyor bakınız. Bir ara 27'yi kaybetmedi. Ondan sonra orası Bitcoin'deki geri dalgalanma sonucu kayboldu. Şimdi 26 ve üzerinde. %1 civarında kırmızıda duruyor. Bu %21, %1 civarında kırmızıda durması Iris'in kötü bir coin olduğu anlamını taşımaz. Hacimsiz olduğu anlamını taşımaz. Mumlara bakınız. Anlık grafik mumları sizi yanıltır. Böyle dakikalık mumlara baktığınız zaman yanılırsınız güzel kardeşler. En az 4 saatlik, günlük, haftalık bakın. %1. Bekle bakalım nereye gidecek. Kırmamız gereken şimdi ne var biliyor musunuz? 30 falan değil. 33 var. 33.72. Kırdığımız anda ilk tepki 52'ye kadar olur. Daha sonra zaten yolumuz 70'ler dedik. Hiç değişiklik yok bende. Burada bir değişiklik yok. Aşağıda desteğimiz 25 ama oradan uzak. Oradan uzak. Arkadaşlar, şimdi yeni girecekler. Bakınız, tekrar ediyorum. Yeni bir coin alacaklar. Perşembe gününü beklesin. Yukarıdan alırsınız ama biraz sağlam olur. Niye? Yarın akşam FED toplantısının faiz kararından sonra bu piyasa bir şöyle ne yapacaktır? Aşağıya da yukarı yönlü momentumlar, volatil hareketler sergileyebilir arkadaşlar. Bu durumda panik yapmamanız gerekir. Hani geri de çekilse toparlayacaktır. Yukarıda girse dengeye, yukarıda gitse dengeye koşacaktır. Ha, çok yukarı giden oldu mu stop loss'suz devam etmeyin yolunuza. Kar almak istemeyenler stop loss'larını basamak basamak çoğaltabilirler. Bu da mümkündür. Evet, Iris'te durum bu. Peki hocam Jasmine ne yapıyor? Jasmine'de fincan kulp. Bir kısmı çalıştı, geri döndü. Evet, Jasmine'in durumu şu anda %6'ya yakın yukarıda. Bizim Jasmine'de hedefler belli arkadaşlar. Hedefler belli. 75 ardı neresi? 90. Jasmine'deki hedefimiz bu. Bu çanak fincan kulp buraya ulaşacak. Haftalıkta çizdik çünkü bunu biz. Bakınız, haftalıkta çanak aynen çalışıyor. Çanakta bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Sıkıntı 75 direncinde. Burayı kıramıyor, kaç kez denedi. Burayı bir kırarsa sıkıntı kalmayacak. Peki Aptos, Aptosçular, düşen trend 9.90, 10 dolarda. Buraya yani 11 doların üzerine atması halinde Aptos, güzel kardeşlerim, burada mevcut direncine kadar yol alacaktır diye düşünüyorum. Hocam bu direnç değil, bunun simetriği. Bu da bizi 18 dolarları gösteriyor. Eğer burayı kırar, üzerinde 4 saat kapatırsa da 26 dolar ve 30 dolar yolculuğunu başlatabilir. Bunlar olmayacak şeyler değil. Aptos'ta biliyorsunuz bizim sizler için verdiğimiz bütün hedefler 12'den geldi. Nokta atışları da geldi hepsi, değil mi? Daha önce hepsinin nokta atışı vurduk arkadaşlar. Yolumuz açık olsun. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Peki. Audiocular. Audiocular. Yükselen kanaldan desteğinden birazcık daha desteğini kaybetmek üzereyken geri dönüyor bakınız. 0.28 önemli bir bölge. 25 kuvvetli bir destek. 25'in üzerinde kaldığı sürece audio 30, 40, 50 dizer arkadaşlar. Yalnız 25'in üzerinde bu şekilde kalması lazım. Nerede kalırsa kalsın, 28'de kalsın, 29'da kalsın, 30'da kalsın. Hakkı Kaptan hoş geldiniz kardeşim. Evet. Bir konuya parmak basmış Ufuk kardeşimiz. Hocam,
Bitcoin'de alış ve satışlarda %20 gibi bir komisyon var. Sizce bu kadar kesinti normal mi? Arkadaşlar, bazı coin projelerine baktığınızda işte işlem ücretinin ne kadar ucuz olduğunu görüyorsunuz. Buralara yansıyor bunlar. Mesela bir Dogecoin alsat, bir Shiba alsat farklıdır. Bir Chiliz alsat farklıdır. Küçük farklılar çıkar karşınıza ama böyle şimdi Bitay gibi ya da onun gibi benzer coinlerde yeni çoğu borsada olmayan coinlerde işlem ücretini çok kesiyor borsalar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. %25 bile kesen var arkadaşlar. %20, %10, 15. Onun için ben bazen anlatıyorum diyorum ki arkadaşlar günlük al sat yapanı borsalar çok sever. Çünkü sen oraya para kazandırıyorsun. Evet. Yani burada al sat yapmadan ziyade rallileri takip etmeniz lazım. 1 ay sonra gelir, 2 ay sonra gelir, 3 ay sonra gelir. O rallide çıkabiliyorsan çık. Ama normal 10 yükselmiş, 20 yükselmiş. Sen bundan kar alamazsın güzel kardeşim. Borsaya çalışırsın. Bunu işte bunlar için söylüyordum ben. Bakınız kardeşimiz yazmış. Evet. Şimdi audio'da beklentilerimiz yukarı yönlü arkadaşlar. Küçük kırmızılıklar sizleri yanıltmasın. Sabır. Sabır, sabır, sabır. Sabır her şeyin üstesinden gelecektir. 4 saatlikte de grafiğimiz şu anda birazcık yataya bağlamış görünüyor. Evet 0.42'lik bir kırmızı. Peki hocam anlık 15 dakikalığına bakacak olursak audio'da bir sıkıntı var mı? Yok. Bakınız yükselen bir trend gösteriyor bize. Şu diple son dibi birleştirirsek bu dip son dibin gerisinde kalıyor. Öyleyse bu dipten yüksekte olduğu için yükseliyor. Her ne kadar kırmızı da olsa trend yükseliyor. Yükseliyor arkadaşlar. Peki hocam fantom. Geliyoruz. İstekleriniz yayılacak arkadaşlar hepsi. Fantom. %1 yukarıda. 0.41'lerde. Fantom'da işte bakınız. Bu mumlar tehlike arkadaşlar. 15 dakikalık aralıklı boşluklu mumlar var ya. Bunlar geri gelişinde doldurur bunları tekrar. Yani bu şu anlama geliyor. Yani bu şekilde giden bu şekilde geri gelir. Bu mum boşlukları dolduracak. Anlık olarak. Ama 4 saatlik bazda bakarsak bu şekilde olmalı mumlar. Bu şekilde olmalı. Bizi yukarıda bekleyen 0.42 direncimiz var. Başarırsa 45'leri görür. Chainlink. Alım fırsatı vermedi mi? Verdi. Günlük bazda bakalım. Günlük bazda güzel bir yeşil mum attı. MA200'ü kaybetmişti. Tekrar geri taşıdı. Sırada 7.28 direnci var MA50. Başarırsa 8-9 dolar seviyelerine doğru bir momentum gelir ve an itibariyle %1.12'de. Peki hocam Solana. Solana Ufuk kardeşimiz unuttuk. Şimdi şeye geçeceğim. Özür. Unuttuk. Solana'dan sonra geçiyorum yapay zeka coinlerine. Onu not aldık ama burada unuttuk. Özür. Böyle hatırlatırsanız iyi olur unuttuklarımızı. Dalıyoruz böyle grafiklere, unutuyoruz. Solana %1.5 an itibariyle EMA 50 ve 200'ün üzerinde günlük bazda. Hiç sıkıntı yok. Solana ilk 25 yani 24-25 dolara doğru bir yolculuk başlatır arkadaşlar. Şu an 22 doların üzerinde. Ve geçelim yapay zekalara. Evet, Feçali. Yeşile döndü küçük de olsa. 0-31-32 bandı aralığında gidiş gelişlerine devam ediyor. Peki. Ben bunu 4 saatlikten başlayıp haftalığına kadar gideceğim. Arkadaşlar Feçali'de şöyle bir bakarsak 4 saatlikte düşen trendin artık kırıldığını görüyoruz. Değil mi? Bizi bekliyor yukarıda 35'ler. Daha sonra evet 36'lar 4 saatlikte. Haftalık bazda ne bekliyor hocam bizi? Haftalık bazda bakınız hala bu desteğimizin üzerindeyiz. Hala desteğimizin 31 desteğimizin üzerindeyiz. Öyleyse bizi bekleyen ilk direnç 45'ler görünüyor haftalıkta. Fincan kulp hala çalışır durumda. Kulpu tamam devam ediyor ve yukarıya doğru momentum 90'lara 88-90'lara doğru bu direnç kırılırsa 45'ler çok güzel bir yükselişe imza atabilir.
GRT'de bugün %1,30'luk bir geri dönüş var yukarı yönlü. Evet, 0,13'ü bir test etti, tekrar döndü geri. Nereye kadar test etmiş? Evet. 0,1285'e kadar iğne atmış. Daha önce buralardan bakınız aynı şekilde 27 Mart'ta burayı görmüştü. Buradan sonra 17,57'ye kadar yükseldi. Yani burası onun için bir geri tepki alım yeri gibi görünüyor. Buradan yapacağı yükseliş bunu yukarı yönlü taşır arkadaşlar. Evet. 4 saatliğine baktığımızda da düşen trendi bunun da kırdığını 4 saatlikte görüyoruz. Trendler artık bir bir kırılıyor arkadaşlar. Yani simetri 0,14'ler görünüyor. Peki OSIM protokol. Aynı şekilde 4 saatlikte bir düşen trendin kırılıp yataya bağladığını bunda da görüyorum. Şuradan aşağıya gelen bir düşen trendimiz kırıldı. Birinci yeşil yandı, ikinci kırmızı. Lakin burada yön yukarıya. 38'leri görüyorum. Şu an 35'lerde. Ama küçük küçük 36-37 dirençlerimiz var. EMA 50 ve EMA 200 günlük ortalamalarda. Küçük bir yeşilliğe sahip. AGX ne yapıyor? %1,5'luk bir yukarıda. Aynı şekilde AGX'te de bir düşen trendin 4 saatlikte kırıldığını görüyoruz. Bizi bekleyen burada bunun simetri 35'ler var. Şu an 31'lerdeyiz. %1,5'luk bir yukarıda. AGX 0,31 dolardayız. Peki RLC ne yapıyor arkadaşlar? RLC hay maşallah maşallah %9 yukarıda. Evet. Ya hocam sizin ok yamulmuş. Bu günlükte miydi, haftalıkta mıydı? Bakalım haftalığına. Haftalıkta çekmişiz. Yamulur mu be ya? Dimdik duruyor baksana. Yoluna devam edecek. Bakınız oku çektiğim yeri şöyle yamultuyorum. Yarıya kadar çalışmış bu ok. Yani çalışacak anlamında taşıyor. Hedefi diyor ben 12'den vuracağım diyor bu ok. Evet 12'den vuracağım. Neresi? 2,38. Neredeyiz? 2 dolardayız şu anda. 2 direncini kırdı. Bas bas bağırdık. 2 dolar direnci var. Bura kırılacak. Evet. Bura kırılacak. Yukarıda ne var? Peki 2,70'ler var bundan sonra arkadaşlar. Buraya doğru bir momentum bekliyoruz. Peki hocam VC'inde durum ne? VC'in yatay negatif olarak devam ediyor. 0,021'lerde EMA 50 desteğini kaybetti. Lakin aşağıda bir 20 desteğimiz var. Yani devam edebilmesi için önce 25 EMA 50'nin üzerine atması lazım haftalıkta kendini. Günlükte bakalım. Günlükte ne yapıyor arkadaşlar? Günlükte de daha önce 11 Mart'ta denemiş olduğu 20 dolar, 0,20 dolara doğru bir geri çekilme olur. Buradan kendini 27'ye kadar atmıştı biliyorsunuz. Buradan yaptığı şöyle yukarı yönlü momentum ve güney yükselişi yapmıştı. Aynısını yapmayacak. İlla ki yapacaklar arkadaşlar. Dominansın kırmızıya döndüğü, Bitcoin'in yeşilde kaldığı sürece bunlar yukarıya doğru devam edecekler arkadaşlar. Devam edecekler. Rose'de de %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. 60'lardayız. Rose takibe alın arkadaşlar. Rose'yi takibe alınız diyebiliriz burada. RNDR. Evet. 2 doların üzerinde konsolide olmaya devam ediyor. 2,5 dolara yakın iğne attı ve bizim hedefimiz 2,77 idi. Şu anda şu formasyonun aynısını yapıyor. Buradan geri dönüşü 3 dolar olur arkadaşlar. Buradan geri dönüşü 3 dolar olur. Pardon özür. Peki gelelim file coin'e. Buraya dizdiğimiz coin'ler var yine. Yapay zeka haricinde isteklerinizden olanlar. Bakalım file. 5 dolar 20 sent. Ne var filede? 4 saatliğinde bir değişiklik var mı? Önce bir bakalım arkadaşlar. Evet, düşen trendin kırılıp yataya bağladığını bunun 4 saatlikte de görüyorum ben. Bakınız. Bir düşen trend kırıldı. Şimdi bizi ne bekliyor hocam? Filede. İlk tepki şurası olur filede. Şu derinlik arkadaşlar. 5,78. Şu an 5,28'deyiz. Burası görünüyor. Peki hocam haftalıkta ne görünüyor?
Değil mi? Haftalıkta. Haftalıkta bir düşen trend var. Düşen trend var. Ama EMA 50 civarında oyalanıyor bakınız. EMA 50 neresi? Şurası kardeşlerim. 5.60'lar. Bu 5.60'ın üzerine atarsa kendini işte o zaman ne yapacaktır? Şuradaki destekte bulduğu derinliği destekle trend baz arasında. Yani bu aynı zamanda alçalan üçgendir. Düşen üçgen. Ne derseniz deyin. Bu kırılırsa bu yönde hareket devam eder. Yani o zaman şu boşluk gelir arkadaşlar. Tam şu kırılıma koyarsak 9 dolar ve üzeri. Daha önce 2 kez denedi burayı. Ne zaman denedi? 13 Şubat'ta denedi bir de 20 Şubat'ta denedi. Buralar zaten vermiştik o zamanlar. Evet. Şimdi şöyle aşağılardan C-Pol demişti kardeşimiz. 0042 ve %8'lik yukarıda. Hedef 50'ler arkadaşlar. 50'ler geliyor C-Pol'da. Burada direnç var ama. EMA 50 günlük bir direncimiz mevcut burada. Peki hocam, şimdi şöyle listemizi açalım. Burada Doge Shiba. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Hatta Kokos isteğiniz olan Jojos. Evet. Fincan kulp çalışıyor. Hiç sıkıntı yok. Bir yön arayışım geldi kırmızı peşten yeşile döndü tekrar. %2 yukarıda. 1.77. İlk direnç arkadaşlar. İlk direnç 2 dolar. Başarırsa 2,5 dolar. Onu da kırdığımız zaman 3,5, 3,6'lar yola girer. Evet. AP'de durum ne? AP'de bir de Contentos var bu arada. Onda düşen trend henüz kırılmadı haftalık bazda. Günlük bazda baktığımızda da güzel kardeşlerim desteğini koruyor. Trendi henüz kırmasa da desteğini koruyor. İlk direncimiz 70'ler. Şu an 64'teyiz. Burayı kırarsa da yukarıda 77, 80'e doğru bir momentum sergileyebilir. AP 4 doların altına geldi. 3.80 verdiğimiz konuma geldi. Evet, hatta 3.77'ye de iğne atmış. Peki hocam, döner miyiz? Evet, bu düşen trendin kırılması lazım dönüş yapabilmesi için. Bakınız trend çizdikten sonra biz ne yaptık? Biraz uzattık. Buralardan kırılım gelirseydik tekrar 4,5 dolar yolculuğunu başlatabilir dedik. Şu anda 3.87 ama 4 doları kırmasını beklemek lazım yeni girişler için. Doge küçük bir yeşillikte 0078'lerde kırması gereken 80 direnci var. Yukarıda 83 tekrar direnci var ama dediğim gibi 70-80 destek ve direnç. 80'i kırarsa da 80-90 bandı çalışır. Shiba'da bir hareketlilik var arkadaşlar. %2'lik bir nispeten. Sıfırı kaybetmişti biliyorsunuz. Sıfırı misafir etmişti. Misafirin kısası makbuldür dedi. Tekrar geri gönderdi. Tekrar 4-0 onlara doğru hareket başlattı. Direnç 11-12 şeklinde dirençleri var. Buraları test etmek için uğraşacaktır. Asıl 11-11'de EMA 50 var. Başarırsa da 14-15'e kadar gidebilir. Güzel kardeşlerim. Stax'a hareket başladı. Tekrar bakınız trend kırıldı. Trend kırıldı. Buradan dönüyoruz. Stax 1,5 dolar yolcusu. Şu an 0,76 dolardayız. %12 yukarıda. SXP o da döndü. O da dönüyor. Yukarı yönlü momentum 1 doların üzerine doğru geliyor. Bu da 0,55'lerde şu anda. Bunda da sıkıntı yok. Bakıyoruz yine sizin isteklerinizden. Spill demiştiniz. Spill çift 0,67 arkadaşlar. Günlük bazda ele alacak olursak yukarıda bizleri bekleyen 73'ler var. 73'ler var. Yani herhangi bir sıkıntı yok. FED ve GRT'ye baktık. Faruk Bayrak kardeşimiz. Az önce baktık. Şöyle bir 10 dakika oluyor. Ona baktık. Yani yeni baktık diyelim. NTX. NTX. Max borsasından alıyoruz bunu. NTX'te de arkadaşlar
şu anda %5,5'luk bir yukarı yönlü momentum var. Bizi bekleyen ne varmış yukarıda bakalım. Bu desteği direnci kırmaya çalışıyor. 53 direncini kırmaya çalışıyor. Şu an 52'lerde. Başarırsa da 60'lar ve üzerine doğru taşır kendini. Günlük bazda bu şekilde görüyoruz. Düşen trend kırılıyor mu? Henüz kırılmadı. Düşen trendi kırarsa zaten yukarıda sıfıra atmaya kadar gidebilir. İlerleyen günlerde. Evet. Bizim şurada hocam CFX demiş. CFX. CFX. %2 an itibariyle yukarıdayız CFX'te. Arkadaşlar destekten uzaklaşıyor. Bizim CFX'te 0.35 direncimiz var. Şu an 31'lerdeyiz. Burayı kırmasını bekliyoruz. HG kardeşimiz, iyi yayınlar hocam. Evet, HG kardeşimizin isteğini şimdi gördüm. Bu arada bağışınız için teşekkürler kardeşim. Hemen HOK'a geçiyorum. Evet, CFX'in direnci 35 arkadaşlar. HOK, Binance'ten bakıyoruz arkadaşlar. Evet. HOK'a Binance'ten bakıyoruz. Efendim HOK. Daha önce hep bakmışız buna. Ben şöyle an itibariyle 15 dakikalığından bakayım arkadaşlar. 15 dakikalığında bizi yatay pozisyonda bir grafik var. O bekliyor. EMA 50 ve 200'ün üzerinde EMA 50 düğüm atmak üzere. Velev ki bu düğümü atarsa 15 dakikalıkta 2 dolar direncini görüyoruz. Peki. Şu anda zaten %3'e yakında yukarıdayız. Burada güzel bir grafik var. Saatlik bazda. Saatlik bazda şu derinlik geliyor güzel kardeşim. Bakınız. EMA 50'nin üzerinde. Şuradaki derinlik geliyor ve yine 2 dolar direncine doğru bir hareket başlatıyor. Yani her halükarda 2 doları görüyor gibi duruyor burada. Peki 4 saatlikte ne yapıyoruz değil mi? 4 saatlikte de burada yine 1.922 direncimiz var. Şu başta 2 direncimiz. Şu okları silersek güzel kardeşim daha rahat göreceğiz. Bakınız yukarıdan aşağıya kırmızı bir çizgimiz var değil mi? Bu bizim 2 dolar direncimiz. Burayı kırarsak simetri olan nokta nokta kırmızı bölümü var yukarıda. 2,5 dolar. Buranın hareketini başlatır. Ama önce 2 dolar direncimizi kırıp üzerinde şöyle bir 4 saat oyalanması gerekir. Günlük grafiğine bakacak olursak günlük grafiğinde ilk direncimiz EMA 50 günlük ortalama yine 2 dolar. Yani her halükarda bu 2 dolar direncimizi kırmamız gerekiyor. Ve kırarsak da şu derinlik görünüyor. Bakalım ilk etapta 2.22 bu derinlik görünüyor. Yukarıda devam etmesi durumda 2.40 ve 2,5 dolarlar günlükte de görülüyor. Haftalık bazda ne var? Haftalık bazda ele alacak olursak haftalığında yorum yapmak biraz olur arkadaşlar. Çünkü devamı görünmüyor grafiğin. 1.70 destek var güzel kardeşlerim. 2.70'de direnç var. Daha önce nereyi denemiş hocam? Daha önce 5 doları denemiş. Evet yani HOK'ta her halükarda 2 dolar direnci denenecek gibi görünüyor. Kırmayı başarırsa da 2,5 dolar yolcusudur diyebiliriz. Hakan kardeşim. AG kardeşim. Evet. Şimdi Metaverse'lere geçiyorum Mehmet kardeşim. Metaverse bekleyenler de var. Orada hepsi var. Vera, Jaka, Sao var. Bir onları yapalım. Vera, Jaka, Sao var. Sao var. Evet. Şimdi bunların üçünü de yapalım. Metaverse'lere geçeceğim. Vera. Ben bunu 4 saatlikte bir bakayım grafiğine arkadaşlar. Düşen trendin kırıldığını görüyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Evet, düşen trend kırıldı. Yani bizi bekleyen 90 direnci var. Şu an 81'deyiz. 90 direnci var.
Eyvallah Ufuk kardeşim. Ee, eğer eğer 90 direncini kırarsa güzel kardeşlerim, nereye kadar gider? Sıfırın birine atmaya kadar gider. Şu an 0.80, 0 çift 0.81'lerdeyiz. Caka 2,5 dolarda. Pardon, özür. Cake'nin bir trendini çizelim arkadaşlar. Düşen trendi kırıyor. Kırmak üzere. Zaten kırmış da yeşil mumu bekliyoruz. Eğer kırarsa güzel kardeşlerim 2 dolar 70 sente kadar Cake yukarı yönlü bir momentum devam edebilir. Hocam yanlış, Veracity coin. Vera bu değil hocam. Bakarız. Düzeltiriz. Evet, Cake 2.60'a kadar gidebilir. Sauber'a bakalım. Sauber 0.30'larda küçük bir yeşilliği var ama direncimiz 31. 4 saatlikte. Günlükte ne var? Günlükte güzel bir formasyon gelmiş. Tobo yapıyor arkadaşlar. Ters omuz, baş omuz yapıyor. Eğer bu gerçekleşirse şuradaki derinlik ne yapacaktır? Bunu yukarıda 35'e doğru gider. 35'e doğru gidebilir. Şu anda 30'dayız. VRA yazalım ve pardon. VRA yazdık. Çift 0.55, öbürü neymiş? Tamam. 0.0055 dolar. Herhalde budur. Öbür vere 0.082 idi. %1 burada yükseliş var. Bakınız VRA budur yani, doğru. 4 saatliğine bakıyoruz. Bu oku biz haftalıkta mı çekmişiz? Evet, haftalıkta. Arkadaşlar 48 desteğimiz var. 48 desteğimiz var. Desteğimiz burası. Bakınız. Direncimiz var. Direncimiz oku çektiğimiz yer. Direncimiz de burası. Bu iki bant aralığından kurtulması lazım devam edebilmesi için. Direnç 83. Destek 48. Neredeyiz? 55'teyiz. Buraları geçmemiz lazım güzel kardeşim. Clips SS bağışta bulundu kanalımıza. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Eyvallah güzel kardeşim. Kesenize bereket. Evet. Şimdi Metaverse demiştik. Metaverse'lere geçelim arkadaşlar. Değil mi? Hatta evet, Metaverse'lerden Aks'tan başlayacağız değil mi? Aks'tan şuraya gelelim. Evet. Orası da yemyeşil olmuş. Aks 7.62. Desteğimiz arkadaşlar, desteğimiz 7. 7.20. Direncimiz de 10 dolar. Bu iki band arasında çalışıyor formasyon. Burayı kırmamız lazım. Yani yukarıdaki direnci 10 dolar direncini kırmamız lazım arkadaşlar. 10 dolar direncini kırmamız lazım. Hatta daha sonra da EMA 50'de bulunan 11.70 direnci karşımıza çıkacak. Aksa buralar kırılırsa yukarı yönlü momentum gelir. Gala 40'ları bir türlü kaybetmedi dedik, nazar değdi. Şu an 37'lerde. Bakınız trend bazında düşen kanalımızın devam ettiğini görüyoruz. Kanal olarak. Evet. Hatta şöyle yaparsak biraz daha geniş. Ama bizi yukarıda destekleyen başka bir formasyon çıkıyor arkadaşlar Gala'da. Gala bir formasyon yapmış. Ne yapmış hocam? Arkadaşlar haftalıkta Gala'da güzel bir formasyon var. Şu dibi birleştirelim. Bir de tepeleri birleştirelim. Değil mi? Ne görüyoruz? Dip ve tepeler birleşti. Simetrik üçgen görüyoruz. Simetrik üçgende yön nereye kırılırsa oraya doğru gider. Desteğini koruyor. Eğer direnci kırarsa 40'ların üzerine tekrar atarsa kendini 60'lara kadar gider. Ama yok. Geri kırarsa da 30'ların altını bir test etmeye çalışır. Evet. Evet. BAT, ONT coin bakar mıyız hocam? Tabii ki. Hemen bakalım. Sanda döneceğim geri. Sanda döneceğim. BAT
Bat bakalım şurada. İşler. KuCoin'den bakacağım ben Bat'a. Evet. ONT. ONT. Binance'ten bakalım. Evet. Bir de bunun altına SOS Spendio yazalım arkadaşlar. Evet, onu da OKX'ten alalım. Evet, BAT %0,76'lık yeşilde 0,23 doların üzerindeyiz. 24 dolara yakın, 0,24 dolara. Şu ok daha önce çekmişiz, düşen trend kırıldı, dikkat demişiz. Hedefimiz yani o zaman 0,18 dermiş. Arkadaşlar 35'ler geliyor demişiz. Nereye yine atmışız? 34 seviyelerine kadar çıkmış. Daha sonra geri gelmiş ama buradaki formasyon bu derinlik çalışmadı. Şimdi ne var hocam? Şimdi güzel kardeşim, haftalık bazda değil önce günlükte bir bakalım. Var mı güzel bir formasyon ona bakalım değil mi? Evet. Desteğimizi koruyoruz. 23 desteğimiz var. Desteğimiz şurası. Şu dip, güzel kardeşlerim bakınız. Şuradaki dip, şu dip destek konumunda. Bunun desteği. Daha önce bu desteği test ettikten sonra, güzel kardeşlerim, yaklaşık 32'lere kadar gelmiş. Bu destek 23, 23'ten 32'lere kadar gelmiş. Aynı yerde yine. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer 25'i kırarsak, hatta 25'i kırarsak EMA 200. Önünde bir engel EMA 50 günlük 26'da var. Başarırsa yine 30'ların üzerine doğru bir momentum gelebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, burada aynı zamanda bir alçalan üçgen formasyonu var. Nasıl alçalan üçgen var hocam? Bakınız arkadaşlar, şuradan geldiğimizde ileriye doğru gidersek bir alçalan üçgeni göreceğiz. Evet. Burası bir alçalan üçgendir. Yani dipler eşit seviyede gördüğünüz gibi. Yani birinden ne aşağıda ne yukarıda. O zaman bu alçalan üçgen olur. Düşen üçgen de diyenler var buna. Peki bu burayı aşağıya kırarsa 20'lere kadar geri çekilir. Burayı yukarı çıkarsa dediğimiz gibi dirençler var bakınız. Bu dirençleri bir bir kırmaya çalışır ve 30'ların üzerine atar kendini. Burada BAT'ta çalışma sistemi bu formasyonun. Peki ONT ne yapıyor hocam? ONT günlük bazda düşen trendi henüz kırmış değil. Aynı sistem bunda da var arkadaşlar. Aynı. Ne var? Alçalan bir üçgen var. Bakınız. Alçalan bir simetrik değil. Alçalan üçgen. Tepeyi de birleştirelim. Değil mi? Tepeyi de birleştirelim. Gördüğünüz gibi bir alçalan üçgen formasyonu var. Bu da aynı şekilde görünüyor arkadaşlar. Yani şu desteği kaybetmiyor bakınız. Yeşile bağladı dönüyor. Yukarıda mevcut bulunan 24 direncini kırarsa 27 ve simetri olan nereye kadar? 35'lere kadar gidebilir ONT'de. ONT ve BAT şu anda aynı fiyatta. 0.23, 0.23. Grafikleri de aynı şekilde çalışıyor. Sanki birbirinin kopyası. Evet. ONT ile BAT'ın grafiği birbirinin kopyası durumunda an itibariyle. Evet. SOS. SOS'e baktığımız zaman şu şelale düşüşü bitmiş, yataya o da düşüş bitiyor. Yani bizi 13'ler bekliyor yukarıda. Şu anda 89'dayız. Yani 0 gidiyor her halükarda. %7 yukarıdayız şu anda. 0'ı her halükarda atacağım ben diyor. Evet. 0'ı diyor her halükarda ben atacağım diyor. SOS. Opendo. Yatırımcısı beni beklesin, sabretsin diyor arkadaşlar. Evet, dönüyoruz yukarıda kaldığımız yerden. Sandbox. The Sandbox 0.56'larda %2'ye yakın yukarıdayız.
Evet, %2'ye yakın yukarıdayız. Ne var bizi bekleyen? 0.50 destek var. Yukarıda 0.70 direnç var. Kısa kısa geçelim arkadaşlar, bunları geleceğim. Mana. Mana'da neyimiz var arkadaşlar? Mana'da onda da 0.50 desteğimiz var. Yukarıda da 0.60 direncimiz var. Bunlar bir türlü fiyatlayamadı kendini. Engine'e bakalım. Küçük bir yeşillikte. İlk direnci 38, şu an 37'lerde. Başarırsa da 40'lara doğru hareket başlatır. Evet. Peki ne yazmış kardeşimiz? Max'te Voyak ve Pepe. Arkadaşlar Pepe'de ralliler vardı. Nasıl saldılar piyasayı onu biz de bilmiyoruz ama bir yakındır bir şey çıkar. Pepe. Gate'den. Nereden diyor? AV'ye bakarız güzel kardeşim. AV'ye bakarız. Max'ten, Max borsasından demiş bu kardeşimiz. USDT'den Pepe. Tamam, Max'ten bakalım. Max'ten bakalım. Buraya diğeri neydi bunun? Voyax. Voyax. Onu da Max'ten bakıyoruz. Evet. Bir de AV demişti. AV. AV Binance'ten bakıyoruz. Evet. Şimdi Pepe. Vay 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 vay. Günlükte buna yorum yok arkadaşlar. Yok, bir yorum yok. 5 tane çizgi yatay, 5 tane çizgi dikey. Ne yapacağım ben bunu? Şu anda sadece fiyatını söyleyebilirim. Ha, günlük bazda yorum yok. 4 saatlikte var mı yorum? 4 saatlikte var. 4 saatlikte var ama sadece destek direnç var. Başka yine yorum yok. 94 desteğimiz var. Şu an 12'lerdeyiz, yani sıfırı geri hanesine yazabilir. 15 direncimiz var, denedi. Bu iki bant aralığında biraz çalışabilir ama kapatırsa da 50'ye kadar geri çekilir bakınız. 50'lere kadar geri çekilebilir. EMA 50 desteği var orada çünkü. Voyak. Evet, Voyak. Voyak için de bir şey diyemiyorum. Çünkü formasyon üzerine formasyon yapmaya çalışıyor. Başarırsa 13'leri görür. Yok. Buradan geri çekilme yaparsa da 19'lara kadar geri iner bakınız. Şu an 90'larda 19'lara kadar geri inebilir. Ha, bir anda inmez. Yükseliyor havası verir düşer. Yükseliyor havası verir düşer. Bu tür coinlere dikkat edin arkadaşlar. Bu kadar karın varsa almışsan alttan stop loss'suz devam etme yoluna. Hani kar almak istemiyorsan da. Evet. Bakıyoruz. Güzel kardeşlerimiz. Evet, ben saat 5'te kalkacağım güzel kardeşim. Çoğunuz işe gidecek doğru da ben de sabah 5'te kalkacağım. Evet, Avrupa'da şu an saat gece 11. Türkiye'de 12. Gece yarısı oldu. Evet. Biz de iş icabı dışarı çıkmamız gerekiyor yarın. Sabah 5. Evet. Bura Avrupa. Evet. Hemen hemen çoğunuzun isteklerine yer verdim güzel kardeşim. Yani istekler yanından şöyle göz atıyorum tekrar. Ha, AV'ye bakmadık. AV'ye bakacağız. AV. 69 dolardayız AV'de. Şöyle baktığımda düşen trend AV'de kırmış durumda. Bakınız. AV'de düşen trend her yukarıda hem buradan hem buradan kırdı. AV bizi 70 dolar direnci var. Yukarıda 75 var. Kırdığı an 100 dolar hedefimiz gelir. Ama bu dirençler kırılması lazım önce. Öncelik 70 direnç 1 ve 75 dolarda ikinci direnç, ardı 100 dolar hedefine doğru AV Coin'de bir yol haritası belirleyecektir kendine diye düşünüyorum ben. Yani durum burada.
Peki bu arada Bitcoin ne yaptı arkadaşlar, değil mi? Yani bir de son rutuşlarımızı Bitcoin ile ilgili bir bakalım. Bitcoin ne yapıyor? Değil mi? Başladığımız gibi mi? Geri mi geldi? Birazcık geri gelmiş. 28.600 seviyelerinde. Dominans aynı yerinde. Orada da sıkıntı yok. Musk da şimdilik aynı yerinde duruyor. Evet. Yani başladığımız noktadayız. Küçük geri çekilmeler var. Dediğim gibi volatil hareketler oluşacaktır arkadaşlar. Yani volatil hareketlerde panik yapmıyoruz. Geri çekilmeler olacak ki ileri gidişler gelsin. Aksi halde hep ileri, hep geri olmaz güzel kardeşlerim. Bunu defalarca anlattık, defalarca sizlerle paylaşmış olduk. Ali bakar mıyız demiş. Ali bakalım. Bir de Ali diyelim. Buraya. Leopring'e de bakmadık. Ona da bir göz atarız olmazsa. Ali. Evet 0,026 dolar %1'lik bir geri çekilmesi var. Ali'de güzel kardeşlerim düşüş trendi şimdilik devam ediyor. Evet 4 saatliğine baktığımızda yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trend var. Kırabilmesi için 28 demesi lazım ki ardından 30 ve üzeri gelsin. Ne yapması lazım? 28'i bulması lazım. Yok kırmasa da aşağıda 25'in altına inerse güzel kardeşlerim altı bomboş. Altı bomboş duruyor. Yani 20'lere kadar çekilebilir. 20'lere kadar çekilebilir şeklinde yorum yapabiliriz bunu. Evet. Ne diyoruz? Bugünlük de bu kadar mı diyelim arkadaşlar? Çünkü saat 23 oldu. 1 saat 11,5 saate yaklaştı aşağı yukarı yayınımız. Değil mi? Daha şöyle bir bakayım. Biz yayına ne zaman girmişiz arkadaşlar? Yayın grafiğimize bakalım. Evet 21.45'te girmişiz. 22.45, 23, 1 saat 15 dakika yayınımız olmuş güzel kardeşlerim. Eyvallah, eyvallah, eyvallah güzel kardeşim. Bekir kardeşim siz de seviliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi bugün SS Klipso, Emre Samet, AG desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimize sonsuz teşekkürler. Kanalımıza bağışta bulundular. Hakan ALN, Ufuk Ortakçı. Gerçi Ufuk kardeşimiz her akşam atıyor bir şeyler. Eyvallah güzel kardeşim. Boş geçmedi. Boş geçti akşam yok. Hasan Urlu. Teşekkür ediyoruz bağışınız için. Mine Bozkurt. Teşekkürler güzel kardeşim. Bağışınız için. Ayrıca bugün aramıza yeni katılan Oğuz Kripto ailesine hoş geldiniz diyoruz. Kripto Coin Çarşısı ailesine. Evet. Burada yayınımıza ara vermek istiyoruz. Yani bitirmek istiyoruz. Yarın inşallah bu FED'den çıkacak kararda yukarı yönlü bir momentum sergileriz. Bir heyecan yaşatır bize kripto paralar. Tam da o saatlerde canlı yayında olacağım arkadaşlar. Başlamadan olacağım. Canlı yayın içinde kararlar da gelir herhalde. Piyasadan görürüz zaten aşağı yukarı yönlü. Sizlerle de canlı onları paylaşıyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi geceler diliyorum. İnşallah yarın güzel grafiklerle karşınızda olmak ümidiyle diyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.